Rabıta hakkında bilgi talep ediyorum. Şirktir diyenler için ne düşünüyorsunuz? Bu da son olsun. Daha çok soru var ama kusura bakmayın, namaz var. O yüzden bırakacağız. Rabıta, irtibata geçmek demek. Mesela bir mürit şeyhini düşünür. Şeyhinin hallerini düşünür ve sanki onun yanındaymış gibi, onun gibi olmaya çalışır. Buna rabıta deniyor. Ana hatlarıyla böyle. Sünnette böyle bir şey yok. Yani böyle bir kenara çekilip mesela sahabenin peygamberimizi düşündüğü, şurada şöyle yaptı, burada böyle konuştu, şurada şuna kızdı, şuna iltifatta bulundu. Bu tarzda bir düşünme şekli sahabede yok. Eğer bu sünnette olsaydı sahabe yapardı. Sahabede nasıl vardı? Sahabe Efendimiz'den bahsediyordu. Birisi bir şey sorduğu zaman Peygamberimiz şöyle dedi, şöyle yaptı filan yerde şöyle söylemişti diyorlardı. Bu şekildeydi. Böyle özel olarak bir kenara çekilip başına battaniyeyi çekip böyle bir düşünce şeyhiyle rabıta kurma, irtibata geçme şeklinde bir şey sünnette mevcut değil. Sahabenin hayatında böyle bir şey yok. Ve bunun sonucunda farklı noktalara gidiyor. Yani şirk mi diye sorulmuş. İcabında şirke kadar da gidebilir. Mesela bazıları şeyhini düşünüyor ve orada öyle kalmıyor. Bir de ondan yardım istiyor. İşte bu şirk. İyyâke nesta'in. Sadece Allah'tan yardım dileriz. Neden? Allah'tan başkasından yardım istemiyoruz. Neden? Çünkü dua ibadettir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Dua ibadettir. Dolayısıyla ibadet de Allah'a yapılır. İşte rabıta yapan kişi eğer kontrolden çıkarsa, sınırı aşarsa, ondan yardım istemeye başlayabilir. Bu yönüyle risklidir. Ha bunu yapmazsa şirk değildir. Şeyhini düşünüyor ama ondan yardım istemiyor. Ha bunu eğer sünnet olarak görüyorsa bu bid'at olur. Çünkü böyle bir sünnet yok. Ama sünnet olarak görmüyor da şeyhinin hallerini düşünerek ondan istifade etmek istiyor. Bu kadarcıksa bunda bir sorun yok. Ama öyle şeyler duyuyoruz ki yani gerçekten de şirke gidecek kadar tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor. Sünnette böyle bir şey yoksa biz de yapmayalım, olsun bitsin. Yani rabıta diye bir ibadet şekli yok. Ve o düşündüğü, rabıta kurduğu şeyhi de gerçekten Allah yolunda mücadele etmiş, ilim sahibi, takva sahibi birisi midir? O da ayrı bir mesele. Belki hiçbir şey yapmamış, belki ilim de tahsil etmemiş, babasından kalmış bir post, üzerine oturmuş, bedavadan şeyh olmuş. Niceleri var bu şekilde. Hepsini kastetmiyorum ama niceleri ne ilim var ne takva, babasından kalmış bir post, üzerine oturmuş. Bunu rabıta yapıyorlar bazıları. Yani siz Kur'an okuyun, hadis okuyun, siyer okuyun, tefsir okuyun, İslami kitaplar okuyun ve İslam'a hizmet edin. Rabıta şeklinde bir ibadet sünnette mevcut değil. Biz kendiliğimizden yeni bir ibadet şekli icat edemeyiz.
Küllü bid'a dalale. Her dinde olmayan, sonradan uydurulan bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir buyuruyor Peygamberimiz. Bu tür şeylerin bazı kimseler için bid'ate dönüşmesi tehlikesi var. Belki bazıları ilim sahibidir, bid'ate düşmeden yapar. Ama birçoklarında ilim olmadığı için bunu yaparken sınırı aşar ve bid'ate düşer. Bu tehlikeye düşmeye gerek yok.